رؤوف رحيم. اللهم صل على رسولنا محمد حتى لا تبقى صلاة. اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركة. اللهم ارحم رسولنا محمدا حتى لا تبقى رحمة. اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار واجعلنا عندك لمن المصطفين الأخيار. اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار واجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رب إني لا أحصي ثناء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün ikincisini yaptığımız farkındalığımız, varlığımız ve ikisi arasındaki ilişkimiz, dolayısıyla da hayatımız. Çünkü hayatımız hep çevremizle varlığımız arasındaki etkileşimde düşündüklerimiz, hissettiklerimiz üzerine gerçekleşiyor. Yani bu eksende hatta varlığımızı hissediyoruz. Orası olmasa, çevremizle olan bu etkileşimimiz olmasa, ki çevremizde insanlar olduğu kadar eşyalar var, gök var, zemin var ve sürekli dönüp duran geceyle gündüz var. Biz burada her geçen gün düşündüklerimizi, hissettiklerimizi, deneyimlediklerimizi yeni deyimle hayatımıza katarak ilerliyoruz. Ve bu hayatımıza bunlar katıldıkça oturup zaman zaman bazı boşluklarda, geçen ders burayı öyle bir istasyon gibi gördük. Yani bir istasyon ki bir ara hayatın dışına çıkıyorsunuz ve düşünmeye başlıyorsunuz. Neler oluyor? Nereye gidiyor? Nereye akıyor hayatım diye? Hangi noktasına geldim? Ve bundan sonra beni ne bekliyor? Çoğunlukla ben bunu böyle 3 boğumlu bir çikolata gibi, geçen hafta da belki söyledik. Yani her biri 20'şer yıllık dilimlere denk gelen, toplamda 60. Sonrası zaten çok fazla hayat kalmıyor pek çoğuna. Yani ortalama ömrün sonlandığı yerler oralar.
Genelde de işte ilk boğum 20'li yaşlarda, 40'lı yaşlarda ikinci boğum ve son boğum 60'lı yaşlarda tamamlanmış oluyor. Bu kadar çabuk biten, tükenen, yani üçle ifade ettiğimiz şeyden ya birindeyiz ya ikisinde ya da üçündeyiz. Ama zaman zaman kendimize, özellikle böyle bazen asansöre bindiğinizde, kendi başınıza kaldığınızda, ya bayağı bir herhalde zaman geçti, yani biz de epey bir yaşlandık dedirten bu dışarıyla olan etkileşiminiz. O an kendinizi görüyorsunuz ve kendinize dair bak bir şeyleri kaçırıyor muyum? Yapmak istediklerim veya hayatta yapmam beklenen şeyler. Çünkü en çok pişmanlık oluşturacak şey kaçırdıklarımız. Yapabilecekken yapmadıklarımız. Bu büyük bir pişmanlığa dönebilir. Dolayısıyla hayat hep akan yanıyla bizim kaybettiğimiz zaman, eğer onun içerisine yeterince deneyimlememiz gereken, denememiz gereken şeyleri koyduysak bohçayı doldurduk demektir. Yok kaçırıyorsak o zaman fırsat elden kaçıyor. Batılılar ölmeden önce ajanda yapmaya başladılar. Bir ara bu çok yaygın bir furyaydı böyle. İşte ölüm ajandası. Ölmeden önce neler yapmam gerekir? Gitmeden önce bu hayatta neleri deneyimlemiş olmam lazım? Böyle sıralıyorlar. Özellikle böyle hastalıklara falan yakalananlar veya son ana gelenler illa yapmadan bu dünyadan ayrılmayayım diye. Eğer olay sadece dünyada yapacaklarımız, deneyimleyeceklerimiz için böyleyse böyle bir ajanda mantıklı olabilir. Ama eğer hayatı bu parantez arasından öte bir varlığa açılan boyutla görüyor isek o zaman bir miktar tefekkür işe yarayacaktır. Cenab-ı Hak اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ kendi içlerinde hiç düşünmediler mi? Bu tür ifade, soru biçimleri yani içinde biraz Arapçasıyla tevbih var. Bir miktar azar var. Yani nasıl düşünmezler? Bu bir cevabını arayan soru değil. Kaç kere düşündün, 2 kere bunu sormuyor. Yani hiç düşünmediler mi kendi içinde? Elbette ki çok düşündüler ama kendi içlerindeki bu düşüncelerin gereğini yapmıyorlar şeklinde bir azara dönüşüyor. Çok insan, bütün insanlar kendi içlerinde düşündüler. مَا خَلَقَ اللّٰهُ Soru ne? Neyi düşündüler mi? Bizim başlığımızdaki varlığımız. مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah gökleri ve yeri niçin yarattı? Neden yaratmış? Bu süreç niçin var? Ve ben bu sürecin içerisinde hangi anlamla varım? Eğer başlangıç noktası burası değilse bizi merkeze alan ve çevremizle olan ilişkimizde, süreçte anlamını arayan bir düşünce değilse o zaman nedir? Yani önceki dersimizde veya konuşmamızda yani kendinizi hani rüyadaki gibi ise eğer başını ve sonunu sorgulamadığınız o bir rüya. Hayat öyle olmamalı. Başını da sonunu da sorguladığınız bir süreç olmalı. Yani rüyada genelde kendinizi bir atmosferde buluyorsunuz ve hemen o atmosfere adaptesiniz. Ve anlatırken de öyle, oradaymışız da ben orada işte şeymişim de yani ben orada oranın sahibiymişim de şöyle de bir babam varmış da yani o kadar ön kabuller var ki gerçek hayatla hiç ilişkili değil ama orası bir rüya ve deneyimlersiniz çıkarsınız. Dünyada ise insan öncesini ve sonrasını tefekkür ettikçe, süreci düşündükçe işte böyle bir ara verip اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah gökleri ve yeri ne sebeple yarattı, ne için yarattı? Başlangıç noktası bu ise bu en başlangıç düşüncesinin başladığı yer. Allah'ın yaratması. Bir kişi bu düşünceye nereden kavuşuyor? Yani belki şu an diyebiliriz ki direkt oradan girdik, Allah'ın gökleri yaratması. İyi de bir yaratıcı fikrine bir defa yani ve benim bunu kabul etmeme bir ön hazırlık yapmadan, beni buna ikna edecek öncül düşünceler olmadan
İşte din bu kardeşim. Din direkt sana Allah gökleri yeri yarattı diyor. Ve bunu zaten sana kabul olarak dayattığı için her zaman etrafta tepki oluşturuyor diye aklımızdan geçebilir. O zaman bundan önceki olan düşünceleri tamamlamamız. Bir defa Allah gökleri yeri niçin yarattı sorusunu sormadan önce gökleri ve yeri yaratan bir Allah var mı sorusunu sormalı. Gökler ve yer yani bir yaratıcı ile mi kaim oldu? Yaratıcıya onunla bir defa önce bir tanışmalıyım. Demek ki kulun dünya hayatındaki düşünceleri bir defa yaratıcıyı tanıma süreciyle başlamalı. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'da önce kişiyi bununla tanışmaya davet eder. Kendisine önce Allah'ın ayetleriyle tanışıyoruz. Yani Allah'la tanışmadan önce Allah'ın ayetleriyle tanışıyoruz. Bu bizim çevremizle olan etkileşimimizle başlıyor. İçtiğimiz sudan başlıyor, yediğimiz yemeğe kadar, soluduğumuz havaya, bunların hepsini Cenab-ı Hak Kur'an'da karşımıza çıkarıyor. Huvellezî yunezzilu aleykum mine's-semâi mâ'en. Gökten size suyu indiren O'dur. Bütün bu tanıştığımız ve iç içe bulunduğumuz ve hatta tükettiğimiz ve kendimiz bir parçası olan her ne varsa bunları tanıdınız, dokundunuz, yediniz, içtiniz, gördünüz. Şu halde soru şu, bu varlıklar üzerinden var ediciye ulaşmak, denklem bu. Varlıklar üzerinden var ediciyi tanımak. O zaman varlıkla var edici arasındaki ilişkiyi kestirebilecek bir düşünce olmalı. Biri diğerini gerektiren, biri diğerini eski deyimle ilzam eden. Eğer varlık varsa o zaman var edicisi olmalı. Bu bizi nereye kadar götürür? Fizikteki en temel kanuna kadar. Ne kanunu? Etki, tepki kanunu. Bir defa bunu yani sertçe masaya koymak zorundayız. Eğer şu durduğumuz yerde biz otururken kapı çalıyorsa tık tık tık, o zaman biri kapıyı çalıyor düşüncesi bizim kafamızda gelişen çok yerinde bir düşün. Hangi kanuna göre hareket ediyor? Çalınan bir kapı varsa ardında çalan biri vardır. Durduk yere kapıdan ses tık tık diye çıkmaz. Şu son derece makul. Yani odadan bir şey çalınmışsa bir hırsız onu çalmıştır. Masanın üzerine bir su bırakılmışsa biri onu bırakmıştır. Burada hiç bu konuları konuşurken bir problem olmaz. Ama konu varoluşsal bir boyutta, varlık temelli. Burada bir ağaç varsa bu ağacı biri var etmiş olmalıdır. Dediğimiz zaman o zaman işler karışıyor. Birileri diyor ki siz işi dine getirdiniz. İyi de yani konuştuğumuz ağaç varlığın içerisindeki bir olay. Ve ben bunun varlığıyla alakalı var ediciden bahsediyorum. Din dediğin efsunlu böyle yani fiziğin, bilimin ötesinde ondan sonra bir afyon, bırak onların hepsini bir tarafa. Ben varlığın içerisinde üstelik pozitif bilimin de alakadar olduğu, onun da konusu olan bir varlığın var edicisinden bahsediyorum. Ben kurduğum ilişkinin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Burada bir ağaç varsa bunun var edicisi olmalı. Burada bir varlık var ise ben de onlardan bir taneyim. Cenab-ı Hak وَفِي أَنْفُسِكُمْ siz de Allah'ın ayetlerinden bir tanesisiniz. Ve biz artık dışarıdaki bir varlığı görsel olarak yahut gidip dokunarak yahut yiyerek, yoklayarak varlığından emin olmak şeklinde değil, bizatihi kendisi olarak da bir varlığın parçası olarak beni var eden biri olmalı dedirten bir düşünceyi geliştirmek zorundayız. Bunun alternatifi ne? Alternatifi çok saçma. Ben varım ama bir var edicim yok. O zaman kendiliğinden var olmuş olamaz mıyım gibi bir düşünce gelişiyor. Biliyorsunuz buna kapı araladılar. Yani baktılar ki bu soru yani meşgul ediyor. O zaman bardak boşluğu, hayat boşluk kabul etmez. O zaman biz buna bir cevap bulalım. Diyelim ki evet haklısınız yani varoluşunuz ve varlığınız sebepsiz olamaz. Bir var edici olmalı düşünceniz. O zaman hiçten yoktan olamaz mısınız? Bir bunu düşünün.
Allah Azze ve Celle bunu soruyor. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ Hiçbir şeyden mi birdenbire var oldular, yaratıldılar? Bu işte sebepsiz var edilmek. Yani siz ortaya bir sistem koyuyorsunuz. Mesela hücre. Bilim bunu araştırıyor, inceliyor. Devasa böyle kalınlıkta kitaplar yazıyor. İçindeki mekanizmayı anlatmak için, işleyişi anlatmak için, kuralları anlatmak için deseniz ki bilime bu bizim herhangi bir fabrikamız ile karşılaştırsan hücreyi sistem olarak, işleyiş olarak hangisi daha karmaşık, hangisi daha sistemli? Diyecek ki senin fabrikan yani hiç sayılır buradaki sisteme göre, buradaki işleyişe göre. Burada muazzam bir sistem var. Yahu basit bir ilişkiden söz etmiyoruz, sistemden söz ediyoruz ve siz sistemin tasarlayıcısından, var edicisinden ve yürütücüsünden söz etmeye kalktığımızda bize kötü gözle bakıyorsunuz. Bu hangi mantık? Aynı şeyi inceliyorsunuz, onun nasıl var edildiği konusunda birdenbire kör bir şeye dönmeye çalışıyoruz. Yani bilimin tam da çalıştığı malzeme ile ilgili biz dinin sorduğu soruya karşı takındığı tavır bir o kadar negatif. Yani çalıştığı malzemede atomun üzerine çalışırken, maddenin üzerine çalışırken, hücrenin üzerine çalışırken ne kadar sebep ve sonuç ilişkisi kuruyorsa, ne kadar etki ve tepki temelli yaklaşıyor ise, bütüncül bir bakış açısına döndüğümüzde, yani varoluşsal boyutta dine karşı kendisini o kadar kapatıyor ve bu kapatışını da pozitif olarak ben diyor laboratuvarda bakarım sadece olaya. Bir defa biz özellikle gençlerimize ve hayata yeni katılan kimselere bu körlüğün bir dogma olarak zihinlerine yerleştirilmesine müsaade etmemeliyiz. Hep iddia ediyorlar ki din belli dogmaları insanların zihinlerine tavan olarak çakıyor. Yalan, en çok yaptıkları iş kendilerinin bu. En temel varoluşsal sorulara özellikle hayata yeni katılan insanların sorduğu, çünkü yeni geldikleri bir yer, nasıl var olduk, nasıl oluyor falan bitiyor diye, onların aslında bir dogma ile onlar kendileri tavan koyuyorlar. Diyorlar ki bu hücreyi inceleyebilirsin, dibine kadar inceleyebilirsin ama sakın ha bir an gelip de ya bu hücreyi kim yapmış, bu kadar sistem kendiliğinden olmaz ki deme. Bu soru çok temel bir sorudur, yaratıcıyı arayan bir sorudur. Biz sana bu tarafını kapatıyoruz. Çokları böyle bilim dünyasında, üniversite sınıflarında hocalar tam da buna dair şeyler anlatırken mümin bir çehrenin, bir kimsenin kalkıp hocam bu kadar şey kendiliğinden der demez onun sorunun niteliğini hemen kestirip sus bakayım, sus. Sen biliyorum meseleyi nereye getiriyorsun diye seküler bir karşılık, öfkeli ve tepkili bir karşılık ile bu kapıyı kapatmak istediğini bilirler. O zaman demek ki bakış açısı dar olan ve belli dogmalarla belli bir aralıkta kalan bakış kendisini pozitif bilim diye satan bakışın ta kendisidir. Her zaman belli örnekler veriyorum. Şimdi diyorum ki bizim pek çok şeyimiz uzayda geziyorlar, işte Mars'a gidiyorlar, oralara buralara bakıyorlar. Eğer orada şöyle bir şey bulsalardı, bu çok karmaşık ya, bunun kılıfını bile bulsalardı, çok uyduruk bir kılıfı var, ucuz böyle aldım ama işe yarıyor. Neticede bunu işte belli bir şekilde şey yapmışlar, kenarı var, köşesi var, delikleri var, hepsinin bir anlamı var, bir şeye uyarlanmış. Bu belli ki burada işte sesin için, kamera için, buralar tutsun diye konuşuyor, malzemenin kendisi konuşuyor. Bunu yapan bu işe yarasın diye yapmış. Dolayısıyla bir yapanı var diye basitçe bir muhakeme geliştirdiğinizde gayet mantıklı. Eğer bu Mars'ın yüzeyinde bulunacak olsa şöyle biraz eskimiş bir halde ama işte toprağın belli bir katmanında bozulmamış, çok uzun yıllar kalmış. Kazdı bizim gönderdiğimiz cihaz,
çıkarttı oradan diyelim. Yapılacak yorumlar çok bellidir. Hemen makaleler yazılır. Buradan bir medeniyet geçmiş arkadaşlar. Çünkü bu bir telefonun kabı olduğu anlaşılıyor. O zaman demek ki bunun altında bir telefon var, onu kullanan insanlar var. Bunun hepsini muhakeme olarak ve mantık olarak düşünürlerse hiçbir sorun yok. Ama bir ağaç bulurlarsa böyle konuşmuyorlar. Ağaç bundan çok daha karmaşık. Bir çivi bile bulsalardı bunu bir yapanı var diyecek olan kimseler, çividen çok daha karmaşık bir varlık, yaşayan bir canlı görünce onu kendiliğinden kabul etmeye şartlanmış durumdalar. Bu şartlanmanın adı dogmadır. Bu dogma insanı insanlıktan çıkarıp yaratıcıyla arasına bir perde koyabilmek için geliştirilmiş bir şey. Dolayısıyla varlığını anlamlandırmak noktasında varsam var edicim olmalı diyen bir süreçte eğer biz oradan başlamaz isek Cenab-ı Hakk'ı tanımaktan kaçıyoruz demektir. Meseleye bir de diğer taraftan bakalım. Kişi, bizler toplum olarak, birey olarak böyle yaptık diyelim ve yaratıcıyı tanımaktan kaçındık. Seküler bakış açısıyla hayatı arındırdık. Gençliğimiz, yeni nesiller böyle yetiştirdik. Bunu başarabilir miyiz? Allah Azze ve Celle yaratan kudret diyor ki başaramazsınız. Benim sizinle aranızdaki iletişimi kaldıramazsınız. Bunu yapmaya giriştiğinizde hep hayatınız boyunca bu farkındalığı örtmek için bir çaba geliştirmeniz lazım. Bunun adı nedir? Yani içinizden konuşan, dışarıyla olan etkileşimimizde hep karşımıza çıkan bir gerçeklik var. Bunlar Kur'an ifadesiyle ayet yaratıcıya işaret eden bir gerçeklik ve biz bundan hoşlanmadığımız için görmezden geliyoruz. Bu farkındalığımızı örtmeye çalışıyoruz. Bu eylem çok tanıdık bir eylem ve Kur'an'da Cenab-ı Hak buna küfür diyor. Kafara, üzerini örtmek demek. Yani farkındalığınızı kapatmak için üzerine perde getiriyorsunuz. Eğer bu içeriden gelişiyorsa diplere doğru atıyorsunuz, düşünmemeye çalışıyorsunuz, uyandırmamaya çalışıyorsunuz. Dışarıdan herhangi bir şeyle etkileşip uyanmasına fırsat vermek istemiyorsunuz. Kişinin kendi farkındalığıyla giriştiği bir mücadeleden söz ediyoruz. Bu nihayetinde kişinin kendiyle savaşına dönecek. Bu küfrün huzursuzluğu ve bu kaçınılmazdır. Eğer Allah'ın mekanında, Allah'ın bedenini kullanarak yaşadığınızı bilmek istemiyorsanız bir ömür bununla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Çünkü Allah sizden kolay vazgeçmek isteyen biri değil. Sizin bu mücadeleden vazgeçmenizi istiyor. Süreç demek ki farkındalığı görmezden gelerek, yok sayarak böyle bir tercihe girdiğinizde süreç önünüze bir yokuş misali açılıyor. Taşınıyor mesela bu mahalleye. Daha biraz vakit geçmemişken bir ezan sesi geliyor. Ya ne ettik biz diyor. Meğer dibimizde cami varmış. Ya hiç de bak bunu düşünmedik. Ne bu böyle dakika başı ezan mı okuyacak? Beyi veya hanımı diyor ki ya bunun akşam üzeri olan neyse de bir de sabahın köründe bunu okuyacaklar biliyor musun, uyandıracaklar. Kadın diyor ki olmaz, ben o esnada uyandım, bir daha uyanamam. Bunu susturamayacağımıza göre bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, yani merhum onu bizim varlığımızla eşdeğer bir yere adeta yani yerleştirmiş. Allah rahmet eylesin. Yani öyle bir gün gelmesin birilerinin sesini yükseltip bunu buradan kaldıralım kardeşim ya. Çocuklara her sabah nedir bu hüda, varlık, var eden, arş, ondan sonra şüheda, bunlar nedir böyle? Bütün varlığımızı var edenimizle adeta temel zeminde böyle tam bir farkındalığa oturtmuş. Fırsat bu fırsat diyerek ve çok da güzel yapmış. Dolayısıyla onu susturamayacağımıza göre biz kaçalım buradan. Başka mahalleye taşınalım. Olmaz böyle bir şey.
diye kendisine başka yer seçen kişi, kaçtığı şey kendi farkındalığı. Yani bir cenazeyle karşılaştığında o cenaze, o ölen kimsenin kendi içerisinde oluşturduğu bir mana var, bir karşılık var. Hemen ilişkiye giriyor ve tık oradan gül açar gibi çözülüyor ve önüne çıkıyor. Sen de öleceksin, yaşlandın artık, zaten şöylesin diye. Dolayısıyla farkındalığımız otomatik bir şekilde içinde bulunduğumuz sistemle etkileşim halinde. Biz buna yol verip, daha fazlasını isteyip, şuura dönüştürüp, yakîn mertebesine ilerletme imkanımız varken, örtmek, kapatmak, boğmak, hapsetmek de bir seçenek. Ama bu da zorlu bir yolculuk. Öteki akışına ve yani daha kolayca gelişen bir süreç. Hidayet süreci, çünkü etraf ile olan ve gelişmelerle ile olan süreçte farkındalığınız bunu besliyor. Birileri ölüyor, bu onu besliyor. Sizler yaşlanıyorsunuz. Cenab-ı Hak diyor ki وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Kime ömür veriyorsak yaratılışta onu ters yüz ediyoruz. اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Akletmez misiniz? Dolayısıyla her aynaya karşısına geçmemiz, hele bir de böyle üniversiteden arkadaşınız, aradan 10 sene geçmiş, 20 sene geçmiş, karşılaştığınızda gerçekten sen o musun ya? O esnada beliren farkındalık böyle Uludağ gibi karşınızda. Yani inkar etmesi mümkün değil. Ya geçmişinizde o 20 sene önceden hatırladığınız modeli inkar edeceksiniz. Yok öyle biri değildi bu diyeceksiniz ya da bu değişim, işte o evrim var ya, aslında bu yani. Bak Cenab-ı Hak nasıl? وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Yüce Yaradan bak seni öyle bir değiştirdi ki. Niye? Sen kendini her gün göre göre zaten bunu ıskalamayı başarıyorsundur. O da zor da yani aklanıyor, dökülüyor, ondan sonra büzüşüyor, etraftakiler yavaş yavaş sataşıyor. Bunların hepsi o farkındalığın Yüce Yaradan tarafından sisteme bağlanmış, otomatik sisteme bağlanmış hali. Ama bir de böyle zaman zaman dip dalga gelen şoklar var. Geçen bir arkadaşın adını duydum. Bir üniversitede görev yapan bir arkadaş. Liseden bir arkadaşla aynı, ad soyad aynı. Nice zamandır o mudur diye merak ediyordum. O üniversiteden bir hocamız aradı. Bir an aklıma geldi. Ya dedim sizde falanca var, ben liseden arkadaşım olabilir mi? Ben falanca liseden mezunum. Odur hocam dedi, o da o liseden mezun. Girdim bu kez artık o olma ihtimali, ara fotoğraflarını buldum. Bakıyorum, uzak çekimlerde o değil dedim. Böyle bir tane yakından buldum galiba o dedim ya. Şimdi düşünce şu, o bu kadar değiştiyse herhalde biz de yani çünkü aynı yaşlardan benzer yaşlara geldik. Niye hayatı Yaradan böyle kodladı? Niye bizi böyle değiştiriyor? Farkındalığımız canlı olsun. İlerleyen süreçte bu gelişmeler bizi bir yerde pes ettirsin artık. Ve gidişatımızı okumaya başlayalım. Süreci okumaya başlayalım. Biz dışarıdan bakınca öyle inatçı varlıklarız ki bildiğin görüntüsü bir ayağa çukura girmiş hale geliyor. Yani artık farkındalık bağırıyor yani. Göz göre göre geliyorum diyen cinsten ama hala diretiyor. Mesela bir örnek işte bu 101 yaşına girdi adam. Neydi adı? Böyle dünyanın zenginlerinden bir tanesi. Rothschild mi, Frankfiller mi, nasıl bir şey? Rockefeller, evet. Doğum gününde diyor ki 200'e de beraber gireceğiz. Yani kendi 200'ü görecek, işte bir de oradakiler de 200'ü görecekler. Vücudunda değiştirmediği yer kalmamış, her yeri değiştirtmiş. Ve bir sene sonra bunun üzerine öldü. Yani her tarafıyla bağırıyor öleceksin ama inat son anda bile hayır ben başaracağım 200'e de gireceğim diye. Bu
Bu farkındalığa karşılık olabildiğince körlük. Yani ikisi arasında o kadar makas açılıyor ki, ya bir adam yani dün hafiften sessizden söylüyordu, şimdi orta sesle söyledi, geliyorum diyor artık. Sonra yüksek sesle söylüyor ve sen hala süreci okumaktan imtina ediyorsun. Yani gençken yani belki ama orta yaş sonrası. Şimdi Allah Azze ve Celle kendi varlığımıza biraz odaklanalım. Bizi öyle bir ortama var etmiş ki, giriş noktasında geçen dersimizde burasından tuttuk. Dedik ki belli bir şuur, yani resetlenerek buraya giriyoruz ve bütün bilincimiz buradan etkileşimimizle oluşuyor. Allah Azze ve Celle "Vallahu ahracakum", Allah sizi çıkardı, "min butuni ummahatikum", annelerinizin karnından, "la ta'lemune şey'en", hiçbir şey bilmez bir halde. Biz böyle geldik hayata, hiçbir şey bilmez bir halde. Öncesinde yaşanmışlıklar varsa bile bunlar silindi. Bazıları soruyor, "Kâlû belâda şöyle demişiz, böyle demişiz." Biz bunları hatırlamıyoruz. Olabilir, hatırlamayışınız sizin o süreçte böyle bir sorumluluk alıp onaylamadığınız anlamına gelmez. Yani dünyadan benzetecek olsak, adam 20'li yaşlarında, 30'lu yaşlarında bir mukaveleye imza atmış. Ölürsem şöyle olsun, böyle olursun demiş ve yani mülkiyetini tamamen vermiş. Veya belli bir sözleşmeye akdinde bulunmuş. Bir zaman sonra bu kişi yani özürlü hale gelmiş, engelli hale gelmiş. Şuurunda bir problem olmuş vesaire. Şuurlu bir zamanda verdiği, imza attığı akde bir gölge düşürür mü? Düşürmez. Peki şöyle tahayyül edin, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani öldüğünüzde uyanır gibi süreçten çıkacaksınız. Bunu eğer dünyanın bir giriş noktası ve çıkış noktası gibi düşünün. Girişte bize diyorlar ki, varsayalım, sen öyle bir yerde uyanacaksın ki burayı hiç hatırlamayacaksın. Yani bir annenin evladı olarak hayata geleceksin. Zaman içerisinde şuurun kendine gelecek. Biz o esnada soruyoruz. Peki ben bulunduğum yerde, o gittiğim zaman yani Rabbimi, yani her şeyi bilmeden uyandığım bir ortamda Rabbimi bilebilecek miyim? Çünkü ona karşı saygılı olup olmamak hususunda sınanacağım bir yere gönderiliyorum. Bize verilen cevap, sende öyle bir potansiyel var edilecek ki sen Rabbini kesinlikle bileceksin. Yaradan, var eden kudret ile varlığın arasındaki ilişkiyi kesinlikle çözebileceksin. Bu o zaman sorun yok. Yani burayı hatırlamasan da olur. Yani illaki ya var edeni tanıyabileceğin bir yaratılışta olacaksan sorun yok. Diyorlar ki üstüne bir de oraya bu bilgi zaten gelecek. Yani bu senin rahatlıkla çözebileceğin bir bilgiyken üstüne ilaveten bu hatırlatma da bulunduğun ortamda sana ulaştırılacak. Biz o zaman şunu soruyoruz, o zaman niye yapmayayım ki? Yaradanıma o süreçte saygılı olurum ve saygı üzere çıkışa kadar yaşarım ve çıkar yine buraya gelirim. Cevap şu, çeldiriciler var süreçte. Bu yaptığım teşbihi biraz şeye benzetebilirsiniz, amak-ı hayaldeki anlatıma benzetebilirsiniz. Çeldiriciler nedir? Heva ve heveslerimiz, arzularımız birdenbire uyandığımız bu süreçte hep varmışız ve hep kalacakmış zehabına kapılmamız. Buna tuğli emel diyor eskiler. Ve süreci artık başıyla sonuyla düşünmekten uzaklaşmamız, bütün düşüncelerimizde hep buradayız gibi sanmamız. Bu korkunç bir körlük. Yani öyle bir miyop düzleme düşüyorsunuz ki artık sadece çok kısa bir alanda bütün hayallerinizi yaşıyorsunuz. Bu heva ve heves ve arzular kişiyi, süreci genel manada değerlendirmekten körleştirebilir mi? Tek cevabı var bunun. Kendisi isterse evet, kendisi istemezse hayır. İşte irade dediğimiz şey bu. Bize o zaman diyorlar ki etrafta çok seni ilgilendiren ve ilgini çekecek olaylar olacak. Seni kendisine davet eden.
Bu gerçeği, yani yaratıcı, var edici hususundaki gerçeği iyi bilmene rağmen onu, bu farkındalığını yok saymak ve kendini belli bir gevşekliğe, belli bir duyarsızlığa, belli bir baygınlığa bırakmak hoş gelecek sana. Bu ikisi arasında tercih kullanacaksın. Burayı o zaman biz der miyiz? Yok, burayı hatırlamazsam beni göndermeyin oraya, ben burayı hatırlamazsam olmaz. Zaten sen var edici kudreti kesin bir bilgiyle bileceğin sana garanti ediliyor. Senurihim ayatina. Cenab-ı Hak farkındalığı garanti etmiş. Senurihim ayatina. Biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Ayet ne demek? İşaret eden, kanıt, delil. Peki Cenab-ı Hak göstereceğini iddia ediyor. Fil afaqi ve fi enfusihim. Hem dış dünyadan hem kendi içlerinden. Demek ki farkındalığımız hem dıştan hem içten dinamik. Tekrar ediyorum. Farkındalığımız hem dıştan hem içten dinamik, sürekli hareket halinde. Ve bu süreci Cenab-ı Hak işletiyor. Bunu köreltmek isteyenler de dolayısıyla bir seferlik değil, sürekli tepki koymak zorundalar. Sürekli bunu karartmak zorundalar ki küfür üzere huzur bulsunlar. Yoksa bir adım sonra öleceğini, huzura alınacağını, azap göreceğini düşüne düşüne hayattan zevk alamazlar. O zaman buna dair uyaranları kapatmalılar. Birisi ölümden söz açarsa, ya ne kadar kötü ağızlısın yani, ne kadar yani bütün tadımı tuzumu kaçırdın şimdi. Yani bütün hevesim kaçtı. Eğer sen böyle yapacaksan gelme hep yanımıza. Çünkü kendi farkındalığı kendi içinde uyanan adam bununla zaten zor mücadele ediyor. Sen dıştan öyle bir atıyorsun ki hani bu böyle şeyler var. Uzaktan bu şeylerimiz basıyoruz düğmesine, gönderiyoruz bir tane sinyal. Karşı taraf da onu biliyor. Televizyonun orada bir alıcı var. Hemen harekete geçiyor ve hemen açılıyor görüntü. Şu anda o bizim elimizde. Muhatabımıza bunu bir basıyoruz. Adamın içerisinde zaten zor kapattığı bir yeri uyandırdın. Sana gösterdiği o aşırı tepki ondan. Eğer etkisiz olsaydı bu uyaran onda tepkili olmaması gerekirdi. Halbuki küfrün hakikate karşı olağanüstü tepkisi imana dair, o farkındalığa dair sahip olduğu fıtrattan kaynaklanıyor. Çünkü bir an hem içten hem dıştan vurulmuş hissine, çifte darbe yiyor o esnada. Dolayısıyla biraz muhatabımıza acımalıyız. Muhatabımıza biz bu türlü uyaranlarla farkındalığını tekrar uyandırırken onun çok sert tepki vermesini anlayışla karşılamalıyız. Çünkü söylediğimiz şey içeride birdenbire görüntüye dönüştü. Onun zaten kapatmak istediği şey oydu. Zaten çok sıklıkla duyduğu ve baş etmeye çalıştığı şeydi o. Sen şimdi kalkmış doğmaktan, ölmekten, hayatın belli bir anlamından, var edenden ve ölerek var edene dönmekten bahsediyorsun. Oysa bunları yok sayıp bir aymazlığın içerisinde hayata dalma çabası içerisindeydi. Zevke dalma çabası içerisindeydi. Bunları yok sayarak ancak kendi başına kalma fikrini yaşamak arzusundaydı. Sen adeta bir balona, yani bu hava kabarcığındaki balon gibi sivri uçlu bir şeyle dokunmuş gibi oldun. Evet, dokunuşun çok narin de olsa koca balonu patlatıyor. Birdenbire gerçeğin ortasında çırılçıplak ortada bırakıyorsun onu, üstelik kendi duygularına karşı. O zaman sana o kadar sert tepki gösteriyor ki bir daha karşısına çıkmayasın. Çünkü sen karşısına çıktıkça ne kadar yumuşak, ne kadar serin kanlı, ne kadar nazik, celtinmen davransan da ondaki karşılığı çok değişik. Yıkıyorsun bütün dünyayı. Gerçek hayatı, yani gerçeğin farkındalığı, yalanı huzursuz eder. Aklıma Matrix geliyor.
Bu filmi bilirsiniz yani. Orada işte Matrix'tekiler bir hayat yaşıyorlar kendilerince. Ama gerçek hiç sandıkları gibi değil. Kurgu böyle. Dünyaya çok benzeyen bir yanı var. Asıl varlıkları kapsüllerde hapsedilmiş, kendileri bilgisayar ortamında güya bir yaşam içerisindeler. Ama gerçek o kadar acı ki öte tarafta. Tabii o acı tarafa geçmiş 3-5 kimse buradaki bazı kimselerle irtibata geçiyorlar. Şimdi orada bir hain çıktı aralarında biliyorsunuz. Gerçeği acı bulunca ve gerçeğin geleceği de yok, acı zaten, sanal tarafta olmak daha zevkli dedi ve hıyanet etme kararı aldı. Dolayısıyla da bilgisayar tarafındakilerle, orayı yöneten polislerle, şefleriyle görüşme yapıyor. O görüşmede diyor ki, o esnada bir biftek elinde ve ağzına götürüyor. Bu bifteğin gerçek olmadığını biliyorum. Ama ben bunu ağzıma götürdüğümde veya götürdüğünü sandığımda onun bana yayacağı sinyallerle hoş bir tat alacağım. Olsun. Sonra bir cümle kullanıyor. Diyor ki cehalet mutluluktur. Ve tam öyle demişken o esnada bulundukları restoranda müzik var ve hemen böyle sıralı bir şekilde notalar ardışık bir şekilde bir müzik, bir ahenk. Cehalet böyle bir şey. Gerçeğin bir acı yüzü var. Çünkü buyruk sahibine karşı sorumluluğu hatırlatıyor. Halbuki biz başıboş ve kendi başımıza her istediğimizi yapabildiğimizi sandığımız bir kulvarda, bakın sandığımız diyorum, gerçek olmasa da sandığımız bir kulvarda kendimizi kandırmayı yeğliyoruz. Ama öyle de yapsan, böyle de yapsan sahip var. Ve sahip bir gün karşısına alacak. Karşısına aldığında ben o günü yok sayarak bu parantez arasını öyle ya da böyle yaşamak istiyorum. Farkındalığımı öldürerek. Tamam, ben gerçekten Matrix'e orada kalmak başıma ne gelecekse bu bir tercih. Ama şunu iddia ediyorum, bu tercih son ana kadar zorla, inatla sürdürülebilir türden bir tercih. Eğer kolay bir şey olduğunu zannediyorsanız tam tersi akışa karşı bir direnç. Neden öyle derseniz cevap şu, önceki derste de konuştuk, Allah kulundan kolay vazgeçmiyor. Belki kafirler öyle an geliyor ki, Ya Rabbi artık bırak bizim yakamızı, biz dönmeyeceğiz. Yani geçen biri diyor ki karşıma çıksa gözle görünür halde bile olsak reddedeceğim, hayır diyeceğim. Bu yaşadığı zorluğu ifade ettiği en çıplak küfür ifadesi. Mantıklı mı? Biz hem kendi aramızda hem kendimiz için en iyisini isteriz. Eğer daha en temelde etki tepki kanunu kadar gerçek bir realiteden başlayarak bugüne kadar deneyimlediğimiz her türlü yaşamın bütün çehresi, bütün tecrübeleri ve varlığımız ve etrafımız var edeceği mutlak surette karşımıza çıkarıyor ise bizde şüphe bırakmayacak şekilde. Bu Allah Azze ve Celle'nin iddiası. Ve bu iddiayı ancak her birimiz kendimiz yaşayarak doğru olup olmadığını tespit edebiliriz. Cenab-ı Hak diyor ki senurihim ayatina. Biz ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Fil afaqi ve fi enfusihim. Hem dış dünyadan hem kendi içlerinden. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Bunun hak olduğu onlar katında apaçık oluncaya kadar. Yani Cenab-ı Hakk'ın garantisi şu, sen kendi içinde evet gerçek bu diyeceksin şüphesiz bir şekilde. Deseydi ki sadece Cenab-ı Hak biz göstereceğiz, bizde şöyle bir soru işareti olabilir. Ya Cenab-ı Hak gösteriyor ama bizde gerçekten yansıyor mu? O denli resim beliriyor mu? Belirmeyen garibanlar ortalık yerde ne yapsınlar? Cenab-ı Hak diyor ki onun belirmesini de garanti ediyoruz. Bunu hiçbir öğretmen garanti edemez. Ben çok iyi öğretmen olabilirim, tahtaya geçerim.
Çocuklar biraz tedirgin, hocam bu ders zormuş falan. Merak etmeyin, çok iyi anlatıyorum diyebilirim. Ama hangi öğretmen merak etmeyin hepinizin anlamasını sağlayacağım diyebilir? Hocam sen bendeki anlama süreçlerini sen mi kontrol ediyorsun? Çok abartılı bir şey. Dolayısıyla hiçbir öğretmen bir başka bağımsız bireyin zihninde gelişen anlama süreçlerini garanti edemez. En fazla daha soru soracaksın, ben daha fazla anlatacağım diyebilir. Her soru sormayı garanti edebilir. Anlamayan söylesin kardeşim. Anlamadığı sürece anladım dedirtene kadar en iyi öğretmen böyle derdi. Anladım deyinceye kadar anlatacağım. Orada biraz böyle bir soluk alırdık. Yani bu biraz garantiye benziyor. Ama yaşayınca bir diyorsun, anlamadım. İki, öğretmen artık gözleriyle anlamadınsa bile artık yani bir daha sorarsan seni gerizekalı ilan edeceğim bakışıyla tamam anladım hocam ama anlamamış olabiliyorsun. Ve orada bir çaresizlik. Ama Allah Azze ve Celle için bu böyle değil. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Hak onlar katında. Yani Cenab-ı Hak bize göre demiyor. Onlara göre. Onlar hak katında, onlara göre hak belli, kesin belli oluncaya kadar biz göstereceğiz. Dolayısıyla evet at gözlüğü takabilir insan, evet farkındalığıyla mücadele edebilir insan ama bunu başaramaz. Allah en kötü kulu ki Ebu Cehil mesela, ki kendisiyle alakalı gelen rivayetlerde evet ben de biliyorum yalan söylemiyor. Ne yaparsa yapsın kabul etmeyeceğiz. Biz onlarla yarıştık ailecek. Onlar şöyle yaptılar biz böyle yaptık, onlar şöyle yaptılar biz bunu yaptık, onlar hacılara kurban kestiler biz de yaptık, onlar şunu ettiler biz de yaptık. Şimdi kalktı diyorlar ki bizden bir peygamber var, biz bunu getiremeyeceğimize göre onların üstünlüğünü mü kabul edeceğiz? Hayır, bunu hiçbir zaman yapmayacağız. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki Firavun ki inkar edenlerin en ilerisi وَجَحَدُوا بِهَا yalanladılar Musa'yı ama وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ kendileri yani kendi içlerinde kendi nefisleri bunu yakinen bildikleri halde. Şu çarpıklığa bakar mısınız? Adam kendi içinde gerçeği yakın düzeyinde, bu en üst düzey, bilincin en üst düzeyi. En üst bilinç düzeyinde gerçeğin farkındalığına ermişken diliyle hayır yalan diyor. İşte küfrün yaşam boyu yaşadığı serüven bu. Ve bu o kişiyi o kadar huzursuz eder ki. Çünkü yalanın dibini söylüyorsunuz. En açık, en yalın hakikate karşı bunu yapıyorsunuz. Şimdi Yüce Yaradan'ın iddiası bu. Ben kendi tecrübemde bunu yaşadığımı da paylaşabilirim. Ama bu bir şey ifade etmiyor. Çünkü ben içimi açıp bunu size kanıtlayamam. Ama her birimiz bir kendi deneyimimiz olarak bu hakikati gerçekten tecrübe edip etmediğimizin süreci içerisindeyiz. Bundan sadece kendi başımıza emin olabiliriz. Çünkü hepimiz bu manada bir kapalı kutuyuz. En yakınımızdakine bile bırakın bu duygumuzu başka bir bilincimizi bile açıp ispat edemiyoruz. Yeminler vesaire ediyoruz ama hala o ayrı bir kişi, biz ayrı bir kişiyiz. Dolayısıyla birbirimize ne kadar yakın, ne kadar iç içe olsak bile birbirimizden o kadar uzağız ki her birimiz apayrı, kilidi tamamen kapatılmış bir kutu ve bu kilidi ancak Allah Azze ve Celle çözüp açacak. Bunu neden söylüyorum? Çünkü karşımızdaki kâfirler öyle bir vurdum duymazlıkla bu farkındalıktan o kadar uzakmış gibi yapıyorlar ki şuradan çıkınca öyle bir dünya var ki dışarıda, yani biz mi kendimizi kandırıyoruz, hakikaten bunlar ne kadar yani dediğiniz zaman yoksa onlar mı gerçeğin farkında ama yokmuş gibi yapıyorlar? İşte bütün konuştuğumuz konuda bu varlığımız, farkındalığımız. Bana ayrılan süreyi tamamladım. Telefonum uyarı verip duruyor. Bakayım ne kadar olmuş? 53 dakika. Sizlerden varsa sorularınız bu son dakikalarda onları paylaşınız.
Yok mu paylaşım? Vakit geç oldu, gidek gari diyoruz. Peki, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.